Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere evde kalan ipleri toplayarak değerlendirebileceğiniz bir örgü modeli göstermek istiyorum. Patchwork battaniye yapımını göstermek istiyorum. Bu model ile isterseniz bebek battaniyesi, isterseniz yetişkinlere özel battaniye, yatak örtüsü, kırlent gibi birçok örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. Ben size yapım aşamasını göstermek istiyorum. Sizler dilediğiniz yere uygun şekilde uyarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde kalın iplerimi bir araya topladım. Tek dikkat etmeniz gereken iplerin kalınlığı birbirine yakın olması gerekiyor. Şöyle alalım, hemen ilk rengimi alarak başlıyorum. Modelimiz tekli sayılardan oluşuyor. 1, 3, 5, 7, 9, 11 şeklinde tekli sayılardan ayarlamanız lazım. Şimdi ben hemen örgüme başlıyorum. Ben 17 ilmek üzerine örgüme başlıyorum. Videoya çektiğim için zorlanmamak için çift şişe atıyorum. Normalde tek şişe atarak örgüye başlamanız lazım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 ilmeğimi hazırladım. Videonun çok uzun sürmemesi için ben motifimi biraz küçük tuttum. Şimdi örgümü çeviriyorum. Örgümün arka yüzündeyim ve ilk sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Arka yüzde ilmekleri sürekli düz örüyoruz. Ön yüzde eksiltme yapıyoruz. İlmeklerimi düz örerek geldim. Kenar ilmeğini ters ördüm. Arka yüzden örgümü tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmekleri düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu modeli, motifleri büyüttüğünüz zaman ne kadar büyütürseniz büyütün tekli sayılarda ayarlamanız lazım. Tam ortada kalan 3 ilmeği kesiyoruz. Başındaki ve sonundaki ilmekleri düz örüyoruz. Ben 7 ilmeğimi düz ördüm. Sonraki 2 ilmeğimi tersten giriyorum. Yönünü çeviriyorum. Şişime alıyorum. Ve 3 ilmek olarak birlikte kesiyorum. Kalan 7 ilmeğimi düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Kenar ilmeklerini ters örüyorum. Ön yüzde eksiltmemi yaptım. Örgümün arka yüzündeyim. Sıra boyunca hepsini düz olarak örüyorum. Arka yüzde eksiltme yapmıyoruz. Sadece ön yüzde tam ortadaki kalan 3 ilmeği her defasında eksiltiyoruz. Kenar ilmeğimi ters ördüm. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İlk başlangıçta 7 ilmeği ördüm. Şimdi 2, 4, 6 ilmeği ördüm. Burası bakın eksiltme yaptığımız tam ortadaki kalan ilmek. Bu ilmeği başındaki ve sonundaki ilmekle birlikte örüyoruz. Topluyoruz yani. 2 ilmeği tersten girerek yönünü çevirdim. Şişimi aldıktan sonra 3 ilmeğin birlikte düz örerek kesiyorum. Tam ortası bu şekilde eksilerek devam edecek. Kenar ilmeğini ters ördüm. Örgümün arka yüzündeyim. Ve bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Biraz uzun sürecek bir video. Bu yüzden hızlı örerek çok uzatmak istemiyorum. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzüne geldik. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Sondaki 2 ilmeğin yönünü çevirerek şişime alıyorum. Şişime geri taktıktan sonra 3 ilmek olarak birlikte topluyorum.
Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Bu şekilde arka yüzde herhangi bir eksiltme yapmadan sadece ön yüzde ortadaki 3 ilmeği keserek ilmeklerimizi eksiltmeye devam ediyoruz. Ben aynı şekilde örmeye devam ettim. Biraz daha ilerlettim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Burada kestiğim ilmekler ortada belli oluyor. Bu tam ortadaki ilmeği önündeki ilmekle tersten girerek yönünü çeviriyorum. Şişime geriye alıyorum. Ve 3 ilmeğimi birlikte düz örerek topluyorum. Sonraki ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeklerini ters örerek bitiriyorum. Arka yüze geçtiğimiz zaman kesme eksiltme yapmadan ilmekleri düz olarak örüyoruz. Tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini aldım. Burada ortada 3 ilmeğim kaldığı için 2 ilmeğin yönünü çevirdim. Bu 3 ilmeği birlikte kestim. Son 3 ilmeğim var şişimde. İlk ilmeğimi düz, kenar ilmeğimi ters ördüm. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. 2 ilmeğin yönünü çevirerek şişime geri aldıktan sonra üçünü bir defa da kestim. Şimdi ilk başlangıç motifimiz bu şekilde devam etti. Tamamlandı. Hemen ipimi kesiyorum. Bir sonraki rengime geçiyorum. Burada kalan ilmeğimizi şişimizden çıkartmıyoruz. Bu ilmeğin içerisinden ipimi geçiriyorum. İlk ilmeğimi oluşturuyorum. Aynı şekilde devamındaki sıradan ilmek alıyorum. Son ilmeğimi tekrar ördüm. 1. Yanındaki ilmekten yeni bir ilmek aldım. 2. Burada ilmekleri şu şekilde göstereyim. Bakın çift olarak girmiyoruz. Sadece tek tarafına girerek ilmek alıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 ilmek. 2 4 6 8 10. Motifimiz 7 ilmek başlangıcında, 7 ilmek sonunda, 3 ilmek de ortada olmak üzere bu şekilde 15 ilmekle başlanıldı. Pardon, 15 değil, 17 ilmekle başlanıldı. Şimdi başlangıçtaki 7 ilmekten sonra ortadaki kestiğimiz 3 ilmeğimizi de buradan çıkartmış oluyoruz. 2 4 6 7 ilmek motifimizin devamı için, 3 ilmek de ortadaki keseceğimiz bölüm için ilmek artırdık. Yanlardan ilmek çıkarttık. Şimdi devamında ilmek atıyorum şişime. 1 2 3 4 5 6 7. Burada köşe bölümdeki kestiğimiz 3 ilmeği son ördüğümüz parçanın içerisinden çıkartıyoruz. Bu 3 ilmek ortadaki kesilecek 3 ilmek. Devamında 7 ilmek şişime attım. Hemen örgümü çevirdim. Aynı ilk başlangıçtaki yaptığımız gibi arka tarafta ilmeklerimizi sıra boyunca düz olarak örüyoruz. Eksiltmeler aynı şekilde ön yüzde devam edecek. Kenar ilmeğimi tekrar ters olarak bitirdim. Şimdi bakın bu şekilde göstereyim. Burası biten motifimiz. Son ilmeğimizi tekrar ördük ve kenar kısmından ilmek çıkartarak devam ettik. Detaylı anlatmak istiyorum ki eğer bu motifleri büyütürseniz kafanız karışmasın. Başlangıç ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmekleri düz örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Sonraki 2 ilmeğin yönünü çevirerek şişime aldım ve tekrar şişime geçirdikten sonra 3 ilmek olarak birlikte topladım. Kalan 1 2 3 4 5
6 ilmeğimi düz, kenar ilmeğimi ters şeklinde örerek devam ettim. Kesmeden biraz göstermek istiyorum. Kafanız karışmasın. Nerede artırılıp nerede eksiltildiğini. Arka yüzde ilmeklerimi düz örerek tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2, 4, 5, 6 ilmeğimi düz ördüm. Sonraki 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum. Şişimi aldıktan sonra birlikte kesiyorum. Kalan ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Son ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde ön yüzde eksiltmeye, arka yüzde hepsini düz örmeye devam ediyorum. Ben aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Ortadaki 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum. Ve 3 ilmeğimi birlikte düz örerek topluyorum. Bu çevirmemizin amacı bu ortadaki gördüğünüz görünümü elde edebilmek için. Arka yüzde herhangi bir eksiltme yapmıyorum. İlmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 ilmeğimin yönünü çevirdim. 3 ilmeğimi birlikte kestim. Kenar ilmeklerini ben ters örerek devam ediyorum. Böylece kenar kısmı daha düzgün oluyor. İki ilmeğimin yönünü çevirdim. Ve son 3 ilmeğimi birlikte keserek modelimi bitirdim. Şimdi bundan sonra renk değiştiriyoruz. İlmeğimizi ördükten sonra bu şekilde aralardan birer tane ilmek çıkartarak sıra boyunca yeni ilmek elde ediyoruz. 10 ilmek çıkartıyoruz. Şişimize 7 ilmek daha taktıktan sonra aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde yan yana istediğiniz kadar renk ilave edebilirsiniz. Birinci sırayı şu şekilde başlangıcımız. Devam ettirebilirsiniz. Şimdi sonrasında ikinci sıraya geçerken nasıl başladığımızı göstermek istiyorum. Şimdi bundan sonrasında her yeni sıraya başlarken aynı işlemi yapmanız gerekiyor. Bu modelde bakın bu taraftan da ilmeğe başlasak bu taraftan da hiçbir şey değişmez. İstediğiniz yönden ikinci sıraya başlayabilirsiniz. Sadece renklerin yeri değişir. Bakın kesme yerimiz sol tarafa doğru yukarı doğru gidiyor. Çevirdiğimiz zaman da aynı şekilde. Bu yüzden hani istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Buna takılmayın. Şimdi bundan sonraki her sırada yeni sıra başlangıcına geçerken önce ilmek atarak işimize başlıyoruz. Modelimizin her iki kenarı 7 ilmekten oluşuyor. Ortadaki 3 ilmek kestiğimiz için başlangıcında ilmeğimizi 7 tane olarak hazırlıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimi hazırladım. Hemen şu şekilde köşe bölümünden ilmeğimi almaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek başlangıçta, 7 ilmek devamında hazırladım. Burada köşedeki keseceğimiz bölümü bu alt kısımdan alıyorum. Sadece başlangıç özel. İki, 4, 6, 8, 9. Bir ilmek daha alıyorum. 10 tane de modelimin üzerinden ilmek çıkartmış oldum. Hemen çevirerek örgüme başlıyorum. Örgümün arka yüzünde ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Herhangi bir eksiltme yapmıyorum.
Son ilmeğimi de düz ördüm. Kenar ilmeğimi ters örerek modelime başladım. İlmek artırıp sonra motifimizin üzerinden ilmek artırma işlemini her yeni sıraya başladığımız ilk motifte bu şekilde başlamanız gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7. Sonraki 2 ilmeğimin yönünü çeviriyorum ve ortadaki 3 ilmeğimi düz örerek kesiyorum. Kalan ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Kenar ilmeklerimi ters örerek bitiriyorum. Arka yüzden hepsini düz örerek devam ediyorum. Aynı şekilde örmeye devam ediyorum ve ilmeklerim eksilmeye devam ediyor. Tam ortadaki kalan 2 ilmeğimin yönünü çeviriyorum ve ortada daima 3 ilmek olarak kesiyorum. Bu şekilde devam ettiğiniz zaman ilmekleriniz eşit şekilde eksilecektir. Tam ortadaki 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum ve sonra 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Son 3 ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeği de keserek ikinci sıranın ilk motifini bitirmiş oluyorum. Bu ilmekleri keserken de aynı şekilde 2 ilmeğin yönünü çeviriyoruz ve kalan 3 ilmeği birlikte kesiyoruz. Şöyle göstereyim. Her defasında yeni sıraya başlarken önce ilmek atıyoruz. Sonra motifimizin üzerinden ilmek çıkartarak örgümüze devam ediyoruz. Şimdi ilk motif hazırladıktan sonra bundan sonraki motiflerde ise aynı ilk başlangıçtaki gibi çalışıyoruz. Burada bakın son ilmeğim kaldı şişimin üzerinde. Hemen yeni bir ip almak istiyorum. Önce kalan ilmeğimi bir tane olarak örüyorum. Devamından ilmek alarak bakın bu şekilde çift ilmeğe girmiyoruz. Tek ilmeğin içerisinden yeni ilmek alıyoruz. 2 4 5 6 7 8 9. Motifimizin bir kenarı 7 ilmekten oluştuğu için 7 ilmek tam ortadaki kesilecek 2 ilmeğin 3 ilmeğin 2 tanesini bu aşağı doğru inen bölümden alıyoruz. Devamında hemen şöyle sayarak gelelim bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek olması lazım. Hemen buradan ilk ilmeğimi alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilmek. Örgümüzün bir kenarı 7 ilmek. Ortadaki kestiğimiz 3 ilmeğin 2 tanesini aşağı doğru inen bölümden alıyoruz. Bir tanesini alttaki bölümden alıyoruz. Bu şekilde hemen örgüme başlıyorum. Bunun da nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. İlmeklerimizi hazırladıktan sonra örgümüzü çeviriyoruz ve her defasında arka yüzde ilmekleri düz olarak örüyoruz. Hızlıca geçmek istiyorum. Kenar ilmeklerini ben her defasında ters olarak ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 3 4 5 6 7 ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum ve 3 ilmek olarak bunları birlikte kesiyorum. Kalan 1 2 3 4 5 6 ve 7 ilmeği de örerek sıramı tamamlıyorum.
Kesmiş olduğumuz bu 3 ilmeğin 2 tanesini aşağı doğru inen bölümden, bir tanesini alt sıradan alarak ilmeklerimizi ayarlıyoruz. Tekrar sıra boyunca ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Herhangi bir eksiltme yapmıyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. İlmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. Bakın burası tam ortadaki kesme işlemi yaptığım ilmeğim. Bu ilmeği daima tersten gelerek başındaki ilmekle yönünü çeviriyoruz, şişimizi alıyoruz. Ve 3 ilmeğimizi birlikte kesiyoruz. Burada o ortadaki eksiltme işlemi sürekli aynı şekilde devam edecek. Bu şekilde motifimizi tamamlayarak bir sonraki motife geçerek örgümüze devam ediyoruz. Umarım anlaşılmıştır işleyiş şekli. Ben şimdi sizlere bu motiflerin ölçülerini vermek istiyorum. Şöyle bu motifimin uzunluğunu göstereyim. Videonun uzun olmaması için ben küçük olarak çalıştım. 4 santim. Aynı şekilde bu tarafı da 4 santim. Sayısını büyüttükçe motifleriniz de büyüyecektir. Hemen bu ipleri de arka tarafından içine çekerek yok etmeniz gerekiyor. Her motif bittiği zaman bu işlemi yaparsanız daha kolay olacaktır. Böylece arka kısmında temizlemiş olursunuz. Bu motif 17 ilmekle yaptığım motifim. Şöyle küçük bir parça çalıştım. Nasıl olduğunu görmenizi istediğim için. Bakın her tarafını çevirseniz de her tarafını eşit şekilde kullanabileceğiniz bir model oldu. Bu motifimin büyüklüğü ise 25. Şöyle göstereyim. 25 ilmekle başladım. Diğer küçük motifime 17 ilmekle başladım. Bu motifime 25 ilmekle başladım. İstediğiniz şekilde tekli sayılar olacak şekilde motifinizi büyüterek devam edebilirsiniz. 25 ilmekle başladığım motifim ise şöyle göstereyim. Yaklaşık bir 6 santimi biraz hafif geçiyor. Aynı şekilde bakın 6 santim. Bebek battaniyelerinde diz örtüsü yapabilirsiniz. Kırlent yapabilirsiniz. Yetişkinlere battaniye, TV battaniyesi, yatak örtüsü, kırlent birçok örgüde kullanabilirsiniz. Yapmayı düşünen herkese şimdiden kolay gelsin.